İnşaatımızın projesini yaparken eşimle birlikte bahçemize bir şömine yapma hayalimiz vardı. İnşaatımızın temel eksiklerini tamamlayıp içinde taşındıktan sonra en temel acil ihtiyaçlarımızı sırayla yapmaya başladık ve sıra şömineye geldi. Şöminemizi kendimiz çizdik, tasarladık ve kendimiz inşa edeceğiz bugün. Şöminemizi terasa tam bu noktaya düşündük. Çünkü buradan buraya mutfaktan çıkıyoruz. Aynı zamanda salonumuzdan da buraya çıkış var. Mutfaktan tencere ve tabakları rahat servis yapıyoruz bu noktaya ve yemeğimizi burada masamızda yiyoruz. Sıcak yaz günlerinde, bahar aylarında. O yüzden şöminenin burada olması da kullanım kolaylığı sağladı bizim için. Şömine bacamızı inşaatım sırasında önceden belirledik. Onu daha önce yaptırmıştık zaten. Yeri hazırdı. Ve şömine yerimizi böyle, burada mantolama vardı. Şömine yerimizi böyle kestik ve burada mantolama vardı. Mantolama köpüğünü buradan çıkarttık. Böyle bu şekilde şömine yapacağımız alana. Ve bayağı bana köpük işi çıktı. Her taraf battı. Sabah da burayı sabunla yıkayıp temizlemiştim. Boşuna temizlik yapmış oldum. Bu köpükleri anında çıkar çıkmaz toplamak gerekiyor ki etrafa yayılınca bir daha toplaması çok zor. Şimdi buradaki mantolamadaki köpüğü neden kaldırdık? Çünkü burada şömine olacağı için, ateş yanacağı için ateş buradaki köpüğü tutuşturmasın diye. Ve duvarı delmeden çizimlerimizi yaptık duvarın üstünde. Tam şömineyi ortaladık. Şömineyi yaparken bacayı ortaladık. Şöminemiz tam bacanın ortasına gelmeli. Burada ölçüler, tam ortalamak, ölçüleri düzgün işaretlemek önemli. Düzgün olması için yaptığımız işi. Yutongu yapıştırmak için böyle bir harç hazırladık. Harcımızı sürüyoruz. Arada bayağı boşluk kaldı. Buradan bakınca bu numarayı da alayım mı yerdekini? Tamam, sık sık çekersen daha iyi. Sen elleme, tamam. Ve sürekli teraziyle çalışıyoruz. Düzgün olması çok önemli. Yani yamuk, eğri büğrü duvar yapmayalım. Gördüğünüz gibi duvarı da kazıdık. Biraz böyle köpükler kaldı ama bunlar önemli değil. Bunlar kalabiliyor. Bakın bu önemli detay. Bu gördüğünüz boşlukları bu harçla böyle aşağıya doğru sonradan kapatıyoruz. Ve yutonglarımızı örmeye ve yükseltmeye devam ediyoruz üst üste. Burada şimdi şöminemizin bacaklarını inşa ediyoruz. Üzerine tezgah gelecek ve altta bunlar saklama alanı olacak. Daha sonra kapak yaptırıp burada bir şeylerimizi saklayabiliriz. İşte gördüğünüz gibi yutonglarımızı bu şekilde ördük. Şurada da örme işlemi yaptık içeride ve üzerine tezgahımızı monte ettik. Tezgahımız böyle iki parçaydı. Bakın evimizde de uyumlu bir tezgah. Şimdi bunun üzerine şöminemizi inşa etmeye devam edeceğiz.
tencerede girip yani gerekirse tencerede bir şey de kaynatabiliriz burada. Ve tezgahımızın üzerine işlemeye devam ediyoruz. Burada yanda da tezgahımız var hazırlık için, tencerelerimizi koymak için. Ateş tuğlamızın rengini çok güzel seçtik. Kiremit renginde değil de bu renkte çok hoş oldu. Zaten çekten kullan kalır. Ama niye içinde başka renkte yapıyorlar? Anneninkisi öyle değil. Çok güzel bir malzeme. Daha koymayın, şimdi koyacağız. Evet. Böyle burayı kestik baca yerine ve böyle kapattık yutonkla. Böyle sürüyoruz. Üstüne şu üstte de bir kat herhalde yapacağız değil mi? Evet, buradan boru gelecek ya. Hı hı. Boru geldikten sonra Etraf- sonra kapatar. Hı hı, şöyle Borunu yutonkla. kapat- Evet. Şimdi duman çıkmaz gibi. Hı hı. Ondan sonra taş dekorunu yapacağız. Sen benim çiçeklerime niye zarar verdin sen? Sen gel bakayım. Ben yiyorum yani. Ha, deneme yapıyorsun da o şekilde olacak. Ha, Evet. tamam. O, Şimdi buraya demir koyacağım. Hı hı. O öyle kalacak. Başka altta baca yok değil mi? Yok. Buradan kapanacak sonra. Ha, kapanacak, tamam. Duman çıkmaz. Baca orada bitiyor yani şuralarda falan. Hı hı. O metal baca. Evet. Ve burada da artık son aşamaları olan dekorasyon taşlarımızı örmeye başlıyoruz duvarımıza. Şimdi peki bu taşın özelliği ne? Mangal yaparken mangala uygun mu üzerinde ateş yakarken? Hı? Böyle mi olacak? Şey indir aşağı sıkıyor. Bilmiyor işte. İnsin böyle tam Bir dakika dur aşkım. Bunları da böyle kenara mı koyacağım? Şimdi bu ateşe, ısıya dayanıklı mı? Ne bu taşın özelliği ne? Bazalt. Bazalt taşı. Ha, ısıya dayanıklı yani. Aman dikkat et o aleti kullanırken.
test yapıyoruz. Bakalım çekecek mi diye. Hani kömür ekleyeceğim mi test için? Yok, yanıyor, tamam. Test ediyoruz bakalım. Mis gibi koktu, ateş koktu. Ha. Böyle bacıdan duman çıkıyor, tamamdır diyorsun yani. Nasıl, tütme yok, iyi. İşte sonunda beklediğimiz nihai görüntü. Ateşin yanmasını seyrediyoruz birlikte. Eserimizi izliyoruz. Gerçekten ateşi seyretmek çok keyifli oluyor. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olun. Yorumlarınızı aşağıya bırakın.